Merhaba arkadaşlar, kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere fırın kullanmadan tavada portakallı kek hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir yumurtamı derince bir kaseye alıyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Öncelikle yumurtayla şekeri iyi bir çırpalım. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1,5 su bardağı süt ekleyelim. Burada 3 su bardağı elenmiş unum var arkadaşlar. Unumuzu mutlaka eleyelim. Kekimiz daha güzel kabarsın. Şöyle birazını kenara ayırıyorum. Gerek duydukça ilave edeceğim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Şimdi pürüzsüz hale gelene kadar kek hamurumu çırpıyorum. Normalde biraz katı yapalım arkadaşlar. Tavada pişireceğimiz için katı olursa içi daha çabucak pişer. Bizi zorlamaz. Şöyle çok az daha un ekledim. 2 su bardağı un yeterli geldi arkadaşlar. 1 su bardağı unum arttı. Kek hamurumu iyice çırptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalden katı bir halde hazırladım. Bu kıvamda yeterli. 1 çay bardağı fıstık ekliyorum. Son olarak bir daha karıştırıyorum. Tavamı tereyağı ile bolca yağladım arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı tereyağı aldım. Tavamı yağladım. Tavamın çapı 20'ye 20 arkadaşlar. Kullanacağımız tavanın tabanı kalın olsun. İnce olursa pişerken hemen tabanı yanar. Bir tane portakalın kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi tavama diziyorum. Portakallarımı dizdikten sonra şöyle aralarına şekeri serpiştiriyorum. Şöyle aralarına daha çok serpiştiriyorum arkadaşlar. Pişerken ters çevirdiğimizde o en altta kalacak. Şöyle kalanı da her tarafına serpiştirdim. Şimdi kek hamurumu tavama alıyorum. Lütfen videomu dikkatli bir şekilde izleyin. Püf noktalarını kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi tavamızın tabanı kalın. Hamurumuz katı olmalı. Şimdi eşit bir şekilde tavamıza yayalım. Kat olduğu için spatula ile her tarafını eşit bir şekilde düzleyelim. Şimdi kekimizi pişirmeye geçelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünü gördüğünüz gibi en kısa ayarladım. Kesinlikle kısık ateşte pişirelim. Yavaş yavaş pişsin. İçi de çiğ kalmasın. Şimdi tavama uygun bir kapak kapatıyorum. Ara ara kontrol ediyorum ve kekimi pişiriyorum. Kekimi sık sık kontrol ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri tamamen böyle sertleşti. Hiçbir yerde sıvı kalmadı. Üzeri sertleştiğinde altı da tamamen pişmiş oluyor. Kenarından da kaldırıp bakabilirsiniz. Şimdi kasemi yağlıyorum. Ters çevirirken yapışmaması için. Şimdi kekimi ters çeviriyorum. Tavamızın tabanını tekrar yağlayalım. İçi kendini iyice çeksin derken alt tarafı biraz fazla kızardı arkadaşlar. Biraz da şekerin etkisiyle, şeker olmasa bu kadar kızarmış olmazdı. Şimdi tekrardan kekimi tavaya alıyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Diğer tarafı daha çabuk pişiyor. Şimdi kapağını kapatmamıza gerek yok. Şöyle hafiften tavayı
o yana bu yana gezdirelim ki her tarafı güzelce pişsin. Kekimin diğer tarafı da çok güzel pişti arkadaşlar. Şu şekilde alt tarafından kaldırıp baktım. Çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Tavamız doldu taştı. Neredeyse 2-3 katına çıktı arkadaşlar kekimiz. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Evet arkadaşlar, kekimizi dinlendirdik. Tamamen soğudu. Şimdi şöyle bir dilim alıp sizlere içinin nasıl piştiğini yakından göstermek istiyorum. İçi çok güzel pişti arkadaşlar. Kısık ateşte olduğu için hiç tereddüt etmeyin. Gördüğünüz gibi puf kabardı arkadaşlar. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Kusura bakmayın, şöyle elimle alıp size daha yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.